Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı tığ işi karpuz desenli bardak altlığı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Bardak altlığı desenlerinde istediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve istediğiniz büyüklüklerde yapabilirsiniz. Dairenin çapını biraz daha büyüterek supla ve bardak altlığı takımda yapabilirsiniz. Bardak altlığının yapılışında kullanacağım iplerin markası Alize Cotton Gold marka ipliklerdir arkadaşlar. Bu kez videoda anlatımını yaparken ortada kullanmış olduğum kırmızı renk yerine pembe renk ip kullanacağım. Yine markası Alize Cotton Gold. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile bardak altlığını öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden desenin yapılışına başlayalım. Bardak altlığının yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 14 tane ikili trabzan yapacağız. ...14 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım. Ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. İki zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve birinci sırada yapmış olduğumuz 14 ikili trabzanın her birinin tepesine 2 adet ikili trabzan yaparak toplam 28 adet ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine bir ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine bir trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar çift, tek yaparak toplam 42 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi burada keselim ve gizli birleştirme yapalım. Ve bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Beyaz renk ile devam edelim. Ve alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyerek 3 zincir yapalım. Aynı boşluğun içerisine ikili trabzan. Yan yana 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Yan yana 2 trabzan.
Ve sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Bu şekilde çift, 2 tek, çift, 2 tek yaparak toplam 56 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek açık yeşil renk ile devam edelim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, yan yana 3 ikili trabzan yapalım. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, yan yana 3 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Sıra sonuna kadar çift, 3 tek, çift, 3 tek yaparak toplam 70 tane ikili trabzan yapalım. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek koyu yeşil renk ile son sırayı yapalım. Yine herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ve son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak ipi keselim ve ilk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Evet, bu şekilde gizli birleştirmeyi yaptıktan sonra arka taraftaki ilmeklerin arasından da ipleri gizleyerek kesebilirsiniz. Evet, iğneye şimdi siyah rengi taktım ve bu karpuzun üzerinde bulunan siyah çekirdek görüntülerini vereceğiz arkadaşlar. Şöyle pembe renk ile yapmış olduğumuz 3. trabzanların üst noktasından iğneyi geçirebilirsiniz. Daha sonra bu trabzanları yapmış olduğumuz boşluklardan tekrar geçirelim. Ve simetrik bir görüntü oluşturabilmek için ben arada 2 trabzan atlayarak bu işlemi yapacağım. Siz tek trabzan atlayabilir ya da 3 trabzan atlayabilirsiniz.
Bu şekilde işlemleri tamamladıktan sonra arka taraftan da tekrar bu ipleri gizleyerek düğüm yapalım. Evet, böylelikle bardak altlığının da tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.